Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem şık hem lezzetli hem de çok pratik bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Görüntüsü zor gibi gelse de aslında her biri tek olarak çok kolay tarifler. Hepimizin bildiği ve yaptığı tarifleri yine farklı şekillerde sunmaya çalıştım. Menümde tavuk şiş, mısırlı pilav, susamlı çıtır patates, humus, haydari ve patlıcan mezesi var. Mezeleri isterseniz çay sofralarınızda, isterseniz de bu şekilde akşam yemeklerinizde tercih edebilirsiniz. Bunların hepsi bizim en sevdiğimiz yemekler arasında. Umarım sizler de seversiniz. Şimdi ilk tarifimiz olan tavuk şişle başlayalım. Bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve kekik ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Küp küp doğramış olduğum tavuk etlerini de bu karışımın içine ekliyorum. Hepsini harmanlıyorum. Eğer vaktiniz varsa bu işlemi bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Vaktiniz yoksa 2-3 saat önce yapsanız da olur. Tavukları şişe takıyorum. İsterseniz aralara domates ve biber de ekleyebilirsiniz. Ben bu sefer domates ve biberi ayrı olarak pişirmeyi tercih ettim. Hazırlamış olduğumuz bu tarifi döküm tavada da kızartabilirsiniz ya da fırında da pişirebilirsiniz. Ben bu sefer fırında pişirdim. Bütün tavuklar bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Çeri domatesleri şişe takıyorum. Bunları da tavuklarla beraber pişireceğim. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine domatesleri, tavukları ve biberleri diziyorum. Kızarana kadar pişiriyorum. Bitmiş hali de bu şekilde. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir yemek. İkinci tarifimiz haydari. Bizim en sevdiğimiz mezelerden bir tanesi. 60 gram süzme peyniri çatalla biraz eziyorum. Üzerine 500 gram süzme yoğurt ekliyorum. 1 diş sarımsak ve tuz ekleyerek karıştırıyorum. 50 gram tereyağını bir sos tenceresinde eritiyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kuru nane ekliyorum. 1-2 dakika karıştırıyorum. Naneli karışımı yoğurdun üzerine ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Haydarimiz burada aslında hazır. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Ben biraz daha farklı bir sunum yaptım. Sıkma poşetine koymuş olduğum haydariyi salatalıkların üzerine sıkıyorum. Salatalık ve haydariyi birbirine çok yakıştırdığım için bu şekilde bir sunum tercih ettim. Dairesel hareketlerle elimi döndürerek haydariyi sıkıyorum. Burada kullanmış olduğum duyum kodunu aşağıya açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. En son nane yaprakları da ekleyerek haydariyi bitiriyorum. Diğer tarifim patlıcan mezesi. Patlıcanları halka halka doğruyorum. 2 tane patlıcan kullandım. Daha sonra üzerine 2 çay kaşığı tuz ve biraz da su ekleyerek patlıcanları 15-20 dakika kadar bu suda bekletiyorum ki acısı çıksın. Sivri biber ve kapya biberleri küçük küçük doğruyorum ve kızgın yağda kızartıyorum. Suyunu süzmüş olduğum ve iyice kuruladığım patlıcanları da aynı yağda kızartıyorum. İsterseniz bu mezeyi fırında da yapabilirsiniz. Fırında yaparsanız daha hafif olur. Kızartmış olduğum patlıcanları servis tabağına alıyorum. Üzerine biberleri ekliyorum. Biber olması şart değil. Patates ya da kabak da yine çok yakışır.
Yazdan hazırlamış olduğum domates sosunun içerisine sarımsak ve baharat koyarak bir taşım kaynattım. Bu sosu patlıcanların üzerine koydum. En son sarımsaklı yoğurt ve dereotu da ekleyerek patlıcanlı mezemi bitiriyorum. Bir diğer tarifimiz humus. Yine bizim en sevdiğimiz mezelerden bir tanesi. 3 su bardağı haşlanmış nohut, 2 limonun suyu, 5 yemek kaşığı tahin, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı kimyonu rondonun içerisine alıyorum. Biraz çekiyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı su ekleyerek tekrar çekiyorum. Humus tarifi bu kadar. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli. Kıvamı böyle oluyor. Biraz daha akışkan bir kıvam isterseniz su miktarını arttırabilirsiniz. Ülker'in taç krakerini kullanacağım sunum için. Denemediyseniz bu şekilde krakerli olarak mutlaka tavsiye ederim. Altta çıtır kraker, üstte humus gerçekten çok lezzetli bir kombinasyon oluyor. Öncelikle servis tabağıma krakerleri diziyorum. Daha sonra üzerine humusu sıkıyorum. Tam ortadan başlayarak dışa doğru elimi döndürerek sıkıyorum. Aynı böyle gül yaparmış gibi. Daha önce bu sıkma tekniğini de krema sıkma teknikleri videomda göstermiştim zaten. Krakerlerin üzerine sıkmasanız bile böyle bir sıkma poşetiyle birlikte direkt tabağa sıkarak da humusu servis edebilirsiniz. Öyle de çok güzel durur. Ben bu şekilde porsiyonluk olarak servis etmeyi tercih ettim. En sonda ceviz ekliyorum ve humus tarifimiz de burada bitmiş oluyor. Bir sonraki tarifimiz fırında susamlı ve mısır unlu çıtır patates. Patateslerimi halka halka doğruyorum. Çok kalın olmamasına özen gösterelim burada. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kekik, tuz, 1 yemek kaşığı kadar kajun baharatı. Bu baharatın adı patates baharatı olarak da geçiyor. 3 yemek kaşığı susam. 3 yemek kaşığı da mısır unu ekliyorum. Mısır unu patatesin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Susam da çok güzel bir aroma veriyor. Bütün malzemeyi karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine patateslerimi diziyorum ve fırında kızarana kadar pişiriyorum. Pişen patatesleri servis tabağına alıyorum. En son üzerine dekor amaçlı bir dal biberiye koyarak patates tarifimi de bitiriyorum. Son olarak mısırlı pilav yapacağız. Pilav zaten hepimizin bildiği bir tarif olduğu için detaylı bir çekim yapmadım ama naçizane birkaç tane püf noktası olarak ben pirinçlerimi mutlaka sıcak suda bekletiyorum. Daha sonra sıvı yağda iyice kavuruyorum. Kavurma işlemi bittikten sonra tereyağı ekliyorum. Tereyağı en başta eklersek yanıyor ve pilavın rengini karartıyor. Pilavı pişirdikten sonra böyle bir baton kalıbın içerisine alıyorum. Kalıbı mutlaka yağlayın. Yağladığınız zaman çok daha rahat çıkacaktır. Kalıbı ters çeviriyorum ve dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Zaten hemen çıkıyor. Son olarak da kenarlarına dereotu koyarak pilavı bitiriyorum. Ve yemeklerimin bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Elimden geldiği kadar pratik ama sofralarda şık duracak tarifleri yine bir arada toplamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yani haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.